Şekerin dünya genelinde ucuzlaması, modern içecek endüstrisinin doğuşunda çok önemli bir rol oynadı. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren şeker üretimindeki büyük artış ve maliyetlerin düşmesi, yeni tür içeceklerin ortaya çıkmasını mümkün hale getirdi. Bu gelişmelerin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise bugün dünyanın en tanınmış markalarından biri olan The Coca-Cola Company'nin doğuşudur. Şekerin ucuzlaması aslında birkaç önemli gelişmenin sonucuydu. Öncelikle Karayipler ve Güney Amerika'daki şeker kamışı üretiminin genişlemesi, Avrupa ve Amerika pazarlarına çok daha fazla şeker girmesine neden oldu. Daha sonra 19. yüzyılda şeker pancarından şeker üretiminin yaygınlaşması arzı daha da artırdı. Artık şeker yalnızca zenginlerin tüketebildiği pahalı bir ürün olmaktan çıkmış, geniş halk kitlelerinin ulaşabildiği bir gıda haline gelmişti. Bu durum özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni içecek tariflerinin denenmesine zemin hazırladı. Bu ortamda 1886 yılında Amerikalı eczacı John Stitt Pemberton tarafından ilk kez Coca-Cola formülü geliştirildi. Pemberton aslında bir ilaç hazırlamaya çalışıyordu. O dönemde eczanelerde satılan birçok içecek tonik veya sağlık ürünü olarak pazarlanıyordu. Pemberton'un hazırladığı karışım başlangıçta bir şurup şeklindeydi ve soda suyu ile karıştırılarak servis ediliyordu. İçeriğinde kola fındığı özütü ve koka yaprağı gibi maddeler bulunuyordu. Ancak bu içeceğin yaygınlaşmasını sağlayan en önemli unsur şekerdi. Çünkü içecek oldukça yoğun miktarda şeker içeriyordu ve bu sayede tat olarak çok daha cazip hale geliyordu. Pemberton'un geliştirdiği bu içecek kısa sürede dikkat çekti. Ancak Coca-Cola'nın asıl büyümesi, iş insanı Asa Griggs Candler'ın markayı satın almasıyla başladı. Candler, Coca-Cola'yı sadece bir eczane içeceği olmaktan çıkarıp büyük bir ticari markaya dönüştürdü. 1890'lı yıllarda agresif reklam kampanyaları başlattı, ücretsiz kuponlar dağıttı ve markayı Amerika'nın farklı şehirlerine yaydı. Bu süreçte Coca-Cola'nın en önemli avantajı yine ucuz ve bol bulunan şekerdi. Şeker sayesinde içecek hem tatlı hem de enerji veren bir ürün olarak pazarlanabiliyordu. 1892 yılında Candler, The Coca-Cola Company'yi resmi olarak kurdu. Bu şirket kısa sürede Amerika'nın en hızlı büyüyen içecek üreticilerinden biri haline geldi. İlk yıllarda Coca-Cola çoğunlukla soda çeşmelerinde servis ediliyordu. İnsanlar eczanelere veya içecek salonlarına giderek bardakta Coca-Cola içiyordu. Ancak 1899 yılında Coca-Cola'nın şişelenmesi için lisans verilmesi, içecek sektöründe devrim niteliğinde bir adım oldu. Artık Coca-Cola sadece belirli yerlerde tüketilen bir içecek değil, taşınabilir ve her yerde satılabilen bir ürün haline gelmişti. 20. yüzyılın başlarında Coca-Cola hızla ulusal bir marka haline geldi. Şirket markasını tanıtmak için afişler, tabelalar ve reklam panoları kullandı. Özellikle Noel dönemlerinde yapılan reklamlar, markanın kültürel bir simge haline gelmesine yardımcı oldu. Bu dönemde Coca-Cola sadece bir içecek değil, aynı zamanda Amerikan yaşam tarzını temsil eden bir ürün olarak pazarlanıyordu. Şekerin bol olması ve ucuz kalması, Coca-Cola'nın üretim maliyetlerini düşük tutmasına yardımcı oldu. Bu sayede şirket çok büyük hacimlerde üretim yapabiliyor ve geniş kitlelere ulaşabiliyordu. 1900'lerin ortalarına gelindiğinde Coca-Cola artık sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok ülkesinde satılan küresel bir içecek haline gelmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin bulunduğu birçok ülkede Coca-Cola üretim tesisleri kuruldu. Bu da markanın uluslararası yayılmasını hızlandırdı. Savaş sonrasında Coca-Cola küresel bir dev haline geldi. Şirket, farklı ambalaj türleri, otomatik satış makineleri ve büyük dağıtım ağları sayesinde dünyanın en yaygın içeceklerinden birini yarattı. Daha sonra diyet içecekler ve farklı aromalar da geliştirildi. Ancak Coca-Cola'nın temel formülü ve en önemli özelliği uzun süre değişmeden kaldı. Şekerli ve gazlı bir içecek olması. Bugün Coca-Cola, modern içecek endüstrisinin en güçlü sembollerinden biri olarak kabul edilir. Şekerin ucuzlamasıyla başlayan süreç, küçük bir eczane tarifinin dünya çapında milyarlarca insanın tükettiği bir içeceğe dönüşmesini sağladı. Coca-Cola'nın başarısı sadece bir içecek üretmekten ibaret değildi.
Aynı zamanda pazarlama, marka oluşturma ve küresel dağıtım ağlarının nasıl kurulacağını gösteren bir model oldu. Sonuç olarak Coca-Cola'nın hikayesi, şekerin ucuzlamasıyla başlayan ekonomik ve tarımsal değişimlerin doğrudan bir sonucudur. Eğer şeker hala pahalı ve sınırlı bir ürün olsaydı, bu kadar tatlı ve kitlesel tüketim için tasarlanmış bir içeceğin ortaya çıkması çok daha zor olabilirdi. Coca-Cola bu fırsatı erken fark eden ve bunu küresel bir markaya dönüştüren en başarılı örneklerden biri olmuştur.